Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ben çok iyiyim. Biliyorsunuz ki bir önceki videomda telepati nedir bundan bahsetmiştim. Bu sefer de telepati yeteneğimizi nasıl geliştiririz, nasıl telepati uygulayabiliriz bu konulardan bahsedeceğim. Fakat videoya geçmeden önce ufak bir parantez açmak istiyorum. Ben bu videoları çekerken kendi bilgilerimi aktarmıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, benim dikkatimi çeken, ilgimi çeken konuları araştırıyorum ve bunları derleyip, düzenleyip herkesin anlayabileceği tarza getirip o şekilde size aktarıyorum. Hani burada şöyle algılanmasın, kendi bilgimmiş diye algılanmasın. Çünkü bazı yorumlar aldım telepati videomun altına. İşte sen bu konulardan anlamıyorsun, bence makyaj yap falan gibi öneriler aldım. Ama tabii ki de kanalımı bir makyaj kanalı haline getirmek istemiyorum. Böyle bir amacım yok. Ne de öneri için teşekkür ederim arkadaşım. Kendi tarzımda ilerlemeye devam edeceğim. Bunu söylemek istedim. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Şimdi kafalarımız karışmasın diye başlık başlık sırayla gideceğim. 1. Düşüncelere odaklanmak. Dikkatini fiziksel algılardan uzaklaştırmak, telepatik mesaj göndermeye daha derinlemesine odaklanmanı sağlayabilir. O yüzden alıcı kişiyle birlikte duygularınızı uzaklaştırmayı deneyebilirsiniz. Bu ikinizin de mesaja konsantre olmasını sağlayacak. 2. Kaslarını esnet ya da yoga yap. Telepati yapmak çok fazla zihinsel odaklanmayı gerektirir. Bu yüzden de fiziksel ve zihinsel olarak olabildiğince rahatlamaya çalışman gerekir. Düzenli olarak vücudunu esnetmek veya yoga yapmak kendini nasıl odaklayacağını ve rahat bir duruma sokacağını öğrenmene fayda sağlar. Bacaklarını, kollarını ve sırtını esnetmeye çalış. Bu pozisyondayken nefes çok önemli. Meditasyonda da aynı şekilde. Bu yüzden bu duruşa geçerken derin nefes al. 15-20 saniye kadar ardından yavaşça olabildiğince uzatarak nefesini ver. Ve vücudunu terk eden tüm gerginlikleri hayal et. 3. Tabii ki de meditasyon yap. Nasıl rahat edebiliyorsan, rahat edebileceğin pozisyonda ya dik otur ya da uzan, fark etmiyor. Kendini nasıl rahat hissedersen bol kıyafetler giyin, ne bileyim tütsünü varsa tütsünü yak, mumun varsa mum yak, güzel esanslar, güzel kokular olsun etrafta ve bu şekilde zihnini boşalt. Meditasyon yapmak gerçekten çok faydalı arkadaşlar. Herkese çok tavsiye ediyorum. Her konuda olduğu gibi bu konuda da meditasyonun faydası çok büyükmüş. Öğrenmiş olduk. Günde en az 20 dakikanı meditasyona ayır. Ki bu aslında çok büyük bir zaman dilimini kapsamıyor. Yani kolaylıkla her gün meditasyona zaman ayırabilirsiniz diye düşünüyorum. Sakin ve odaklanmış bir duruma geldiğinde telepatik mesaj göndermeye hazırsın demektir. Telepatik mesaj gönderen kişi de, bunu alacak olan kişi de zihnini boşaltmış, rahatlamış olmak zorundadır. Peki, mesaj nasıl gönderilir? Öncelikle mesajı alan kişiyi zihninde canlandır. Gözlerini kapat ve mümkün olduğunca net bir şekilde hayal etmeyi gözünün önüne getirmeye çalış. Bu kişinin tam gözünün önünde oturduğunu ya da ayakta durduğunu istediğin şekilde hayal edebilirsin. Ama tüm ayrıntılarıyla hayal etmeni istiyorum. Yani o anda ne yapıyorsa, neredeyse, nasıl oturuyorsa ya da ayaktaysa, yani herhangi bir şekilde ayrıntılarıyla birlikte hayal et. Bu kişinin göz rengini, boyunu, kilosunu, saç rengini, her şeyiyle birlikte hayal et. Eğer ondan çok uzaktaysan gözünde canlandırmadan önce resmine bakmak yararlı olacaktır. Tabi burada alıcının da mesaj almaya açık olması gerekir. Bu kişiyle iletişim kurmanın nasıl bir his olduğunu hayal et. Bu kişiyle yüz yüzeyken neler hissettiğini, nasıl bir duygu taşıdığını, yani nasıl iletişim kurduğunu aklına getir. Sanki şu anda senin önündeymiş, senin yanındaymış gibi hayal et ve gerçekten odaklanarak bağlantı kurduğuna inan. İnan. Basit bir resim ya da kelimeye odaklan.
Yeni başlarken yanındaki, yakındaki bir nesne gibi basit bir şey düşün. Onu mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde görselleştir ve zihnini tamamen ona odakla. Neye benzediğini, ona dokunmanın nasıl bir his olduğunu, sana nasıl hissettirdiği üzerine iyice konsantre ol. Mesela bir elmayı hayal et. Tadını ve onu ısırma hissini hayal et. Ve düşüncelerini sadece elmaya odakla. Ve mesajını ilet. Net bir zihinsel görüntü oluştuktan sonra nesnenin senin zihninden alıcının zihnine doğru hareket ettiğini düşün. Kendini alıcıyla yan yana, yüz yüze hayal et ve ona iletmek istediğin kelimeyi ya da cümleyi söyle. Yani mesela bunu daha çok eski sevgiliyi döndürmek için vesaire yaptıkları için burada bir parantez açmak istiyorum. Mesela seni özledim, seni özlüyorum, seni seviyorum, beni ara gibi şeyler genelde söylüyorlar gördüğüm kadarıyla. Mesela bu tarz bir şeyler söyleyebilirsiniz ya da bambaşka bir mesaj vermek istiyorsanız tamamen size kalmış bir şey. Ve ona istediğiniz kelimeyi söyledikten sonra onun yüzünde canlanan o idrak etme ifadesini hayal edin. Yani zihinsel imaja odaklan ve rahat ol. Düşünceyi gönderdikten sonra artık senden çıktığını, bunu karşıdaki kişiye verdiğini ve artık sende olmadığını hayal et. Alıcıdan aklına gelen şeyi yazmasını iste ve sonuçları karşılaştır. Yani önce o aklına gelen şeyi yazsın. O sırada sen de göndermek istediğin mesajı bir kağıda yazabilirsin ki daha sonradan karşılaştırma yapabilmek için objektif şekilde. Arkadaşlarınla alıştırma yap. Bir arkadaşınla sırayla mesaj göndermeye ve mesaj almaya rolleri değiştirerek alıştırma yapmaya çalış. Bu sayede hangisine daha başarılı olduğunu da görmüş olursun. Kart oyunu oynamayı dene. Bu konu üzerinde çok fazla durmaya gerek yok. Biliyorsunuz ki değişik kartlar var. Üzerinde semboller olan, desenler olan farklı farklı kartlar var. O kartlardan 4-5 tane değişik alıp arkadaşınla bu şekilde pratik yapabilirsin. Yani arkadaşın farklı bir yerdeyken rastgele bir tane seç ve kartın görüntüsünü arkadaşının zihnine göndermeye odakla. Ve kartın görüntüsünü arkadaşına iletmeye çalış. Yani karşıdaki kişi de mesajı almaya açık olması gerekiyor o anda. Zihnin bir görüntü geldiğini hissettiğinde gönderdiğin kartı yazmasını iste. Ardından da tabii ki de sonuçları kontrol et. Ve nasıl ilerlediğini görmek için bir telepati günlüğü tut. Yani bir telepatik mesaj göndermeye çalıştığında ya da almaya çalıştığında bu girişimini yaz. Gönderdiğin kişinin sen mi olduğunu ya da karşıdaki kişinin kim olduğunu, aktarılan görüntünün ne olduğunu ve başarılı olup olmadığını, bunların hepsini bugünle not et. Ki bu da gerçekten önemli bir gelişmedir. Bence eğer bu konuyla ilgileniyorsan ve gerçekten denemek istiyorsan asla pes etme başarısız olduğunda. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim. Kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Gerçekten yapıcı olan her türlü eleştiriye açığım. Fakat bana bir şey katmayacağını düşündüğüm, öylesine eleştirmek için söylenen sözlere asla ama asla kulak asmıyorum. Bunu belirtmek istedim. Yani bazı insanlar nedensizce karşıdaki insanın modunu düşürmek ya da motivasyonunu düşürmek için bazen boş boş konuşuyorlar, yazıyorlar ama biraz ben o kafadan çıktığımı düşünüyorum. Çok fazla kulak asmıyorum. Yani istediğinizi yazabilirsiniz ama sadece benim için yapıcı olduğunu düşündüğüm eleştirileri dikkate alıyorum. Bunu söylemek istedim kısacası. Ve evet, belki kamera karşısında bir şeyleri çok bilmiş gibi konuşuyorum. Çünkü araştırıyorum. Araştırdığım şeylerin doğrultusunda bunları size aktarıyorum. Ne kadar böyle ciddi gibi görse de bazıları, neticede bir insanım, sadece kamera karşısında bir şeyler anlatıyorum. Hayat her şeyi ciddiye almak için çok ama çok kısa. Biraz relax, biraz sakin olun, biraz hayatın güzelliklerini görüp tadını çıkartmaya çalışın bence. Çok biliyorsan sen de kameranın önüne geçip aynı videoyu daha detaylı ve güzel bir şekilde
çekebilirsin ve ben de bunu seve seve izleyip bilgime bilgi katmak isterim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum ve gün geçtikçe büyümemiz de çok hoşuma gidiyor. Gerçekten şu anda tek ilgilendiğim, tek önemsediğim şey galiba bu. YouTube'da daha fazla büyümek, daha fazla insana ulaşmak ve daha çok beğenilmek. O yüzden lütfen bu videoyu beğendiyseniz beğeni tuşlamayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Hoşça kalın. Biraz fazla mı sert yaptım acaba? Neyse. Nereden nereye? La venganza es dulce, ¿sabes?